Somali denince çoğu kişinin aklına ya çatışma ya da insani yardımlar geliyor olabilir. Ama bu içerikte ele alacağımız konu çok farklı. Uzay teknolojisi. Türkiye'nin Somali'de bir uzay üssü kurma planını geçtiğimiz dönemlerde gündeme geldiğini görmüştük. Türkiye'nin ilk yurt dışı uzay üssü projesi sadece bilim değil, aynı zamanda diplomasi, teknoloji ve güvenliğin kesişim noktasında yer alıyor. Somali'nin sahillerinde yükselecek olan bu tesis sadece roketleri değil, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığı da oldukça yukarıya taşıyacak gibi gözüküyor. Ben Tunç Demirtaş, hazırsanız 10-10 başlıyor. Türkiye'nin Somali'de bir uzay üssü kurmak istemesinin birkaç mantıklı sebebi var. Öncelikle Somali'nin konumu oldukça avantajlı. Ekvatora yakın olduğu için buradan fırlatılan roketler daha az yakıtla daha fazla hız kazanabilme potansiyeline sahip. Bu da hem fırlatma maliyetlerini düşürüyor hem de işleri teknik olarak daha verimli hale getiriyor. Bir diğer sebep de Türkiye'nin uzay hedefleri. Türkiye Uzay Ajansı 2018'de kurulmuştu ve şu an Ay'a iniş, yerli uydu üretimi gibi ciddi projelerle de uğraşılmakta. Bu projelerin sağlıklı yürümesi için yurt dışında iyi konumlanmış fırlatma üslerine ihtiyaç bulunuyor. Somali bu açıdan hem yakın hem de stratejik olarak uygun bir yer. Ama işin sadece teknik bir kısmı bulunmuyor ve Türkiye Afrika'daki etkisini artık sadece yardım ya da güvenlik üzerinden değil, bilim, teknoloji ve uzay gibi alanlarda da göstermeye çalışmakta. Yani bu proje hem prestij kazanmak hem de bölgesel bir güç olarak öne çıkmak için önemli bir adım niteliğinde. Bu sadece uzaya roket göndermek değil, aynı zamanda dünyaya biz de buradayız demek anlamına geliyor. Kurulması planlanan bu üs Somali için sadece teknoloji yatırımı değil, aynı zamanda bir prestij meselesi. Uzun yıllardır terörle, yoksullukla ve krizlerle anılan bir ülkeden bahsediyoruz Somali açısından. Uzaya roket fırlatabilecek kapasitede bir altyapıya ev sahipliği yapması da bütün bu büyük dönüşümün aslında habercisi denilebilir. Çünkü Somali sadece terörden, krizlerden ibaret bir ülke değil artık. Bu sayede Somali uluslararası alanda yüksek teknolojiye açık, yatırım alınabilir bir ülke imajını da güçlendirmiş oluyor. Ayrıca proje yerel halk için istihdam ve eğitim fırsatları da ortaya çıkaran bir proje olacak ve Türkiye'nin eğitim, sağlık ve altyapı gibi önceki yatırımlarıyla birlikte düşünüldüğünde kurulması planlanan bu üs Somali'nin kalkınma sürecini oldukça hızlandırabilir bir durumu da ortaya çıkaracaktır. Ve proje aynı zamanda Somali hükümetinin iç kamuoyunda biz değişiyoruz mesajı vermesi açısından da oldukça önemli. Yani bu üs sayesinde Somali dünyaya artık krizlerle değil fırsatlarla anılmak isteyen bir ülke olduğunu da gösterebilir. Somali için bu uzay üssü projesi aslında sadece bir teknoloji işi değil, aynı zamanda bir prestij ve kalkınma fırsatı. Çünkü Somali uzun zamandır dünyada genelde terör, iç savaş ya da dış yardımlarla hayatta kalmaya çalışan bir ülke olarak alınıyor. Ama bu projeyle birlikte artık şu mesaj da veriliyor. Biz büyük, ciddi yatırımları kabul edecek bir ülke durumuna geldik. Eğer bu üs kurulursa Somali hem altyapı yatırımı kazanacak, hem teknoloji transferi olacak, hem de iş imkanları ortaya çıkacak. Ve bu da hem içeride hem de dışarıda Somali'nin itibarını artırabilen bir durumu ortaya çıkaracak. Zaten Türkiye daha önce Mogadishu'da hastaneler, okullar, yollar yapmıştı. Yani arada sağlam bir ilişki zaten bulunmaktaydı ve bu uzay üssü de ilişkinin seviyesini bir tık daha üste çıkaracak ve zirveye belki de ulaştıracak nokta gibi bulunmakta. Somali hükümeti bu projeyi sadece içeride değil, Afrika Birliği ve Arap dünyasında da bir diplomatik kart olarak da kullanma isteğine sahip diyebiliriz. Bakın biz de yüksek teknolojiye ev sahipliği yapabiliyoruz diyerek bir anlamda güç gösterisi yapmasının da önünü açabilecek. Yani işin içerisinde sadece bilim yok, siyaset, ekonomi ve prestij durumları da söz konusu. Baktığımız zaman uzaya roket göndermek aslında biraz da dünya fiziğini akıllıca kullanmakla alakalı. Dünya sürekli dönüyor ve bu dönüş en hızlı ekvator çizgisinde gerçekleşiyor. Mesela ekvatorun tam üstünde saatte yaklaşık 1670 km hız bulunuyor. Eğer roketinizi buradan fırlatırsanız bu doğal hızı arkanıza almış oluyorsunuz. Yani roket zaten bir ivmeyle başlamış oluyor. Bu da şu anlama geliyor. Daha az yakıt harcıyorsunuz, daha fazla yük taşıyabiliyorsunuz ve maliyette düşüyor. İşte Somali'nin önemi tam da burada devreye giriyor. Somali ekvatora oldukça yakın bir yerde ve özellikle güney bölgesi
roket fırlatmak için tam olarak biçilmiş bir kaftan niteliğinde. Üstelik Somali'nin geniş okyanus kıyısı sayesinde roketin parça parça düşeceği güvenli alanlar da kolayca ayarlanabilir. Fransa bu yüzden Guyana'da, Amerika Birleşik Devletleri'de, Florida'da üsler kurmuş durumda. Türkiye için Somali'de benzer şekilde büyük bir fırsat olarak bulunuyor aslında. Hem bilimsel hem jeostratejik açıdan Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak bir adım olarak da değerlendirmemiz söz konusu olabilir bu projeyi. Resmi açıklamalara baktığımızda Somali'deki bu uzay üssü projesi tamamen bilimsel ve sivil amaçlarla öne çıkıyor. Ve Türkiye'nin uzay vizyonuna uygun olarak uydu fırlatmaları ve bilimsel gözlem faaliyetleri gibi alanlara odaklandığı da görülüyor. Ama uzay teknolojisinin doğası gereği bazı alanlarda sivil ve stratejik kullanım arasındaki sınırlar zaman zaman bulanıklaşabiliyor. Özellikle roketler ve uydular gibi sistemler çok yönlü kullanılabilen araçlar. Somali'nin geniş ve görece tenha kıyı şeridi bazı teknik testler açısından da elverişli bir coğrafya olarak bulunuyor. Bu durumda uzun vadede farklı kabiliyetlerin denilebileceği bir alan oluşturabilir. Elbette böyle bir gelişme olursa her şeyin her zaman olduğu gibi uluslararası hukuka uygun, normlara uygun şekilde ve Somali hükümetinin bilgisi dahilinde ilerlemesi söz konusu olacak. Şimdilik bilimsel boyut önde olsa da bu tür projelerin her zaman stratejik yankılarının olabileceği de özellikle yabancı aktörler tarafından beklenmekte. Zaten bazı ülkelerin bu projeyi dikkatli bir şekilde takip etmesi de bunun bir göstergesi olarak bulunuyor. Şu ana kadar projeyle ilgili yüksek sesli bir itiraz gelmiş değil ama bu sessizlik herkesin projeye tam destek verdiği anlamına da gelmiyor. Türkiye'nin son yıllarda Afrika'da giderek daha görünür hale gelmesi bazı büyük aktörlerin dikkatini çekiyor. Özellikle Somali gibi stratejik bölgelerde uzun vadeli yatırımlar yapılması bazı ülkeler açısından yakından izlenen bir gelişme olabilir. Çünkü Somali sadece bir ülke değil, Hint Okyanusu kıyısında bulunan, bu okyanusa açılan bir kapı, Afrika boynuzunun tam kalbi. Buraya yapılan her büyük yatırım aslında bölgesel dengeleri de etkileme potansiyeline sahip. Uzay üssü gibi hem sembolik hem de teknolojik yönü olan bir proje, Türkiye'nin Afrika'daki varlığını farklı bir seviyeye taşıyor. Öte yandan Çin ve Rusya gibi bazı ülkeler Türkiye'nin Afrika'daki rolünü zaman zaman kendi pozisyonlarıyla da uyumlu bir şekilde değerlendiriyor. Şu anda belki açık bir karşı duruş yok ama herkesin projeyi dikkatle izlediğini söyleyebiliriz ve bu ilginin nasıl şekilleneceği ileride üssün tam olarak nasıl işleyeceğine göre belli olacaktır. Yani şu anda biraz bekle gör havası hakim diyebiliriz. Evet, Somali'nin bazı bölgelerinde hala güvenlik sorunları var. Özellikle terör örgütleri zaman zaman saldırılar düzenleyebiliyor. Ama bu uzay üssü projesi böyle tehditlerin uzağında özel olarak korunan alanlarda hayata geçirilecektir. Yani rastgele bir yere üs kurulmayacaktır ve güvenlik hesapları en baştan yapılmış durumdadır. Üstelik Somali ordusunun özel kuvvetleri uzun süredir Türkiye'nin desteğiyle eğitim alıyorlar ve bu da sahadaki güvenlik kapasitesini önemli bir derecede artırmış olduğu anlamına da geliyor. Türkiye'nin Mogadishu'daki Askeri Eğitim Akademisi yıllardır faaliyette ve bugüne kadar ciddi bir sorun yaşanmadı. Yani Somali'de tecrübe de var, işleyen bir sistem de var ve bu durum gün be gün artıyor. Elbette sıfır risk hiçbir zaman hiçbir yerde yok ama bu riskin yönetilebilir olduğu da söylenebilir. Hatta bu tür büyük yatırımlar zamanla güvenliği ve istikrarı da güçlendirecektir. Kısacası şartlar zor olabilir ama plan oldukça sağlam. Bu proje aslında Türkiye'nin uzay hedeflerinin Afrika'da ilk kez somut bir adım haline gelmesi anlamına geliyor ve uzay yarışında sadece kendi ülke sınırları içerisinde kalmak yetmiyor. Ciddi bir oyuncu olmak istiyorsanız, güçlü bir oyuncu olmak istiyorsanız dışarıda da altyapı kurmak gerekiyor. İşte Somali'de planlanan bu üs, Türkiye'nin bu alandaki iddiasını da sahaya yansıtıyor. Ama konu sadece teknoloji değil. Aynı zamanda diplomasi, aynı zamanda strateji ve dış politika da işin içerisinde. Türkiye 2005'ten bu yana Afrika'da çok yönlü bir siyaset izleyen ülke. Eskiden daha çok yardım eden ülke konumunda görülmekteydi. Şimdi ise birlikte kalkınan, birlikte üreten bir ortak mesajı veriliyor. Ve bu üs Türkiye açısından hem prestij hem de kapasite kazanımı demek. Uzayda bağımsız hareket edebilmek istiyorsanız kendi sistemlerinizi kurmanız şart. Kısacası bu projeyle Türkiye sadece roket değil, aynı zamanda geleceğini yukarıya çıkartmaya da hazırlanıyor. Türkiye için bu hem prestij hem kabiliyet demek. Ayrıca uzayda bağımsız kalmak istiyorsanız kendi altyapınızı kurmak zorundasınız. Somali'deki bu üs bağımsızlığı destekleyecek önemli bir adım. Yani mesele dediğim gibi sadece roket meselesi değil, geleceğe yatırım meselesi. Bu proje Türkiye ile Somali arasındaki ilişkiyi bambaşka bir boyuta taşıyabilir. Şimdiye kadar Türkiye, Somali'de okul yaptı, hastaneler açtı, yolları inşa etti. Yani daha çok klasik kalkınma projeleriyle sahada bulunan bir Türkiye'yi gördük. Ama
uzay üssü gibi ileri teknoloji gerektiren bir yatırım artık işbirliğinin stratejik ortaklığa dönüştüğünü de daha fazla gösterir nitelikte. Üstelik bu sadece devletlerin değil, halkların da benimsemiş olduğu bir işbirliği durumunda. Somali'de insanlar Türkiye'ye güveniyor ve bu güvenin temelinde de geçmişte verilen sözlerin tutulmuş olması yatmakta. Özellikle 2011'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mogadishu ziyareti Somali halkının hafızasında hala çok güçlü ve taze bir şekilde yerini tutuyor. Bugün Somali halkı sadece yardım alan taraf olmak istemiyor. Türkiye ile birlikte üretmek, birlikte gelişmek isteyen bir toplum var karşımızda. Bu uzay üssü de aslında iki ülke arasında karşılıklı saygıya dayalı eşit gelecek vizyonun sembolü olarak da görülebilir. Eğer her şey yolunda giderse Somali'deki uzay üssü önümüzdeki yıllarda kademeli bir şekilde faaliyete geçecektir. Önce altyapı testleri yapılır, ardından küçük çaplı uydu fırlatma denemeleri başlar. Tabii bu sadece bir başlangıç. Proje tamamlandığı zaman Türkiye benzer işbirliklerini başka Afrika ülkeleriyle de kurabilir belki, kim bilir. Türkiye bu modeli Afrika'nın geneline örnek olarak da sunabilir. Çünkü kıta kendi uzay kapasitesine ulaştırmak isteyen bir kıta ama bu konuda hem teknik hem de altyapı anlamında desteğe ihtiyaç duyan bir yerde. İşte burada Türkiye gibi ülkelerin devreye girmesi söz konusu olabilir ve bir nevi teknik danışman veya güvenilir ortak durumu yine karşımıza çıkacaktır. Tabii işin resmi boyutu da önemli. Üssün uluslararası alanda tanınması, güvenlik düzenlemeleri gibi konuların netleşmesi gerekmekte. Sonuç olarak bu proje sadece Türkiye-Somali ilişkileri için değil, Afrika'nın uzaydaki geleceği için de kritik bir dönemeç konumunda yer alıyor. Somali denince çoğu kişinin aklına ya çatışma ya da insani yardımlar geliyor olabilir. Ama bu kez bu içerikte ele alacağımız konu çok farklı. Uzay teknolojisi. Türkiye'nin Somali'de bir uzay üssü kurma planını geçtiğimiz dönemlerde gündeme geldiğini görmüştük. Türkiye'nin ilk yurt dışı uzay üssü projesi sadece bilim değil, aynı zamanda diplomasi, teknoloji ve güvenliğin kesişim noktasında yer alıyor.